Merhaba. Bugün size tırnak mantarı tedavisinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz aslında bu problem genellikle dermatoloji uzmanlarıyla beraber takip ettiğimiz problem ama biz ayak cerrahisi ilgilenen ortopedistler polikliniklerimizde genellikle tırnak mantarı problemiyle çok karşılaşıyoruz. Çünkü tırnak mantarı probleminde eşlik eden tırnak batığı sorununun olması nedeniyle ve tırnak batığının cerrahi tedavisine biz destek çıktığımız için mantar tedavisiyle çok karşılaşıyoruz ya da mantar tedavisi talepleriyle çok karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu işlemleri anlatırken size muhakkak bir dermatoloji uzmanıyla beraber çalışarak bunları planladığımızın altını çizmemiz gerekiyor. Şöyle ki aslında tırnak mantarı baktığınız zaman tırnağın şeklini bozan ve tırnak yapısının bozulmasına bağlı olarak zaman içerisinde tırnağın batmasına yol açan bir problem. Tırnak mantarını cilt mantarından ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü tırnak mantarı aslında vücut üzerinde yaşayan ve bizimle beraber aslında yaşamayı başaran bir canlının tırnağın üzerindeki keratin tabakasının yani koruyucu tabakanın bozulması sonucunda mantar hücrelerinin içeri girmesiyle oluşuyor. Bunu şunun için açıklamak istiyorum. Biz cilt mantarında biliyorsunuz çok telaşlanıyoruz. Neden? Çünkü cilt mantarı geçiş gösteren bir rahatsızlık. Bir başkasından bir başkasına geçiş niteliği gösteren bir hastalık. Ama tırnak mantarı böyle bir rahatsızlık değil. Tırnak mantarında ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarının çok büyük bir çoğunluğu aslında dediğim gibi vücut üzerinde bizle beraber yaşayan canlının tırnağa geçiş yapmasının başarması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu sebepten dolayı tırnak mantarının tedavisi esnasında tedaviyi yaparken aslında ana hedefimiz mantarı ortadan kaldırmak kadar aşağıda yatan keratin tabakasının ya da tırnağın üzerindeki koruyucu tabakanın bozulmasına yol açan ana sebebin ne olduğunu bulmaktan geçiyor. Bu hastalarda çok fazla altta yatan sebep var. Örneklemem gerekirse hastanın baş parmak çıkıntısı gibi bir deformiteye sahip olup dar ayakkabı giymesi, içeride dönmüş parmağın ayakkabı içiyle çarpışmasına ve tırnağın şeklinin bozulup mantarın üzerine yerleşmesi için bir zemin hazırlayabiliyor. Ya da çok fazla nikotin kullanan kişilerde, sigara içen kişilerde tırnak yapısının bozulduğunu ve tırnak yapısının kalitesinin düşmesine bağlı olarak mantarın daha sık geliştiğini biliyoruz. Keza aynı şekilde diyabet problemi olan kişilerde de bu tip yapısal bazı sorunların olabildiğini çok net biliyoruz. O yüzden bu tartışmadaki en önemli nokta aslında tırnak bakımının doğru yapılması. Çünkü sigara kullanımı, diyabet gibi kronik problemler ya da ayak deformitesi gibi problemler ne yazık ki yaşamımızın içerisinde bizle beraber yaşayan ve bizle beraber devam eden sorunlar. O yüzden bu sorunlarda tırnağımızın başına bir iş gelmesini engellemek amacıyla tırnağın düzenli bir şekilde bakımının yapılması ve bakımlarla beraber tırnağın üzerindeki koruyucu tabakanın şekil değiştirmesinin engellenmesi aslında tırnak mantarının engellenmesindeki en önemli aşama. Çünkü mantar ne yazık ki oluştuktan sonra çok kolay tedavi edilebilen bir süreç içermiyor. Tırnak mantarının tedavisi de genellikle hastaları 6 ila 12 ay arasında takip etmek ve tedavi protokolünü uygulama ihtiyacımız oluyor. Bu tedavinin içerisinde hastalarda medikal ayak bakımlarının yapılması, muhtelif lazer uygulamalarının yapılması, hastada ilaçlarla tırnağın yağlanmasının arttırılması ve tırnak kalitesinin arttırılması gibi muhtelif tedavileri hastanın çok sabırlı bir şekilde 6-12 ay boyunca uygulaması gerekiyor. Tırnak mantarı tedavisinde çok zorda kalanında, tırnakta enfeksiyon ve batık problemleri ortaya çıktığında aslında biz ortopedistlerin tırnak yatağı revizyonu ya da tırnağın düzeltilmesi şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz bir işleme de ihtiyaç duyulabiliyor. Ama bu işlem tekrar söylüyorum hastalarda enfeksiyon ya da tırnak yatağının bozulması durumunda yaptığımız bir işlem. Normal şartlarda tırnak mantarının tedavisinde cerrahi bir işlem söz konusu değildir. Bu işle ilgili olarak en önemli nokta dermatoloji klinikleriyle beraber çalışıp hastalarda aslında mantarın önce gelişimini engellemek, eğer mantar gelişmişse bakımının doğru yapılmasını sağlayıp tırnağın kalitesini tekrardan sağlamak. Ancak son çare olarak eğer yeterli cevap alınamıyorsa ve enfeksiyon gelişimi çok sık tekrarlayıp hastada kalite düşüklüğüne yol açıyorsa o zaman cerrahi tedavinin planlamasını sağlamaktan geçer. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.